Bogota'dan herkese merhaba. Bu videoda hep birlikte Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geziyoruz. Neler mi göreceğiz? Neler. Kolombiya bizim görmeyi en çok istediğimiz ülkelerden birisiydi ve bugün Kolombiya turumuza başkent Bogota ile başlıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Ne biz vakit kaybedelim ne sizin vaktinizi alalım. Hemen Bogota turumuza başlayalım. Uzun bir süredir organize etmeye çalıştığımız Güney Amerika seyahatimize en sonunda bugün başlıyoruz. Kolombiya ile başlayacağız. 2 hafta Kolombiya'dayız. Sonrasında Peru'ya geçeceğiz. Peru şu sıralar biraz karışık ama umarız biz oraya gidene kadar ortam düzelir. Sonra da Bolivya var rotamızda. Şimdi Madrid'deyiz. Bogota uçuşumuzu bekliyoruz. Madrid'den Bogota'ya olan yolculuğumuz 10 saatin üzerinde sürdü. Bogota'ya yerel saatle akşam 9 gibi varacağımız için de jet lag olmamak adına yolda hiç uyumadık. Bogota'ya indiğimizde ise bir sürprizle karşılaştık. Aslında geleceğimizi haber vermemiştik ama yine de sağ olsunlar. Kolombiyalılar bizi balonlarla karşılamaya gelmişler. Kendileriyle kucaklaşıp havaalanından otelimize doğru devam ediyoruz. Bu arada Bogota'ya indiğinizde şehrin bulunduğu yükseklik size kendini hissettirebilir. Nefes alışverişiniz normale göre daha zor olabilir. Çünkü şu anda 2600 metre rakım ile dünyanın en yüksek 3. başkentindeyiz. Biz bu yüksek irtifadan çok etkilenmedik açıkçası. Ama yine de bugün uzun bir yolculuk oldu. Ve daha da önemlisi yarın hem bizi hem de sizi Bogota'da efsane bir gün bekliyor. O yüzden bugün kendimizi yormaya hiç niyetimiz yok. Şimdi güzel bir uyku, sonrasında ise Maps and Bags ile Bogota. Bogota turumuza Candelaria bölgesiyle başlıyoruz. Zaten burası şehrin en popüler, en turistik gözde merkezlerinden birisi. Candelaria bölgesi aynı zamanda şehrin tarihi merkezi, Old Town diyebileceğimiz bölgesi ve İspanyol kolonyal mimarisinin izlerini sürmek için de birebir. Aynı zamanda burası UNESCO Dünya Mirası listesinde. O yüzden de son derece iyi korunmuş, rengarenk evlerin olduğu sokaklarda keyifli bir şekilde turumuza başlıyoruz. Candelaria'nın sokakları adeta sizi kolonyal döneme ışınlayan bir açık hava müzesi gibi. Birbirinden güzel sokaklarında yürürken sürekli fotoğraf molası vermek isteyeceğiniz, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız tarzda bir yerdeyiz şu an. La Candelaria bölgesinde Bogota'nın ana meydanı Bolivar Meydanı'na geldik. Aslında Simon Bolivar'ın ismini Kolombiya'da birçok yerde göreceksiniz. Hatta sadece Kolombiya değil, bu bölgedeki birçok ülkede, işte Ekvator olsun, Venezuela, Bolivya, Simon Bolivar ismini sıklıkla duyacaksınız. Çünkü bu ülkelerin hepsinin aslında bağımsızlığının kazanılmasında Simon Bolivar çok önemli bir isim. Aslında bu meydan da çok daha öncelerden varmış. 1500'lerden beri bu meydan buradaymış ve o zamanlar ismi Plaza Mayor, yani ana meydan olarak geçiyormuş. 1800'lü yıllarda Kolombiya bağımsızlığı kazandıktan sonra meydanın ismi Bolivar Meydanı olarak değişmiş.
Meydanda bir de Simon Bolivar'ın heykeli yer alıyor. Aslında meydanın büyüklüğüne bakacak olursak heykel oldukça küçük ve bu heykelde Simon Bolivar bir elinde kılıç tutarken diğer elinde ise yapacağı devrimlerin olduğu bir bildiri kağıdı tutuyor. Bolivar Meydanı aynı zamanda 4 tane de önemli binaya ev sahipliği yapmakta. İçlerinde tabii ki en görkemli olanı Bogota Ana Katedrali. Bolivar Meydanı'ndaki en görkemli bina elbette ki Bogota Ana Katedrali. Burası aslında 1500'lü yıllarda Bogota ilk kurulduğunda Jimenez tarafından yaptırılmış. Sonrasında aynı arazi üzerinde 4 defa yıkılıp yeniden yaptırılmış ya da genişletilmiş bir takım değişikliklere uğramış. Şu anda görmüş olduğumuz son hali 1800'lü yıllara dayanıyor. Kendisi Kolombiya'nın en büyük, Latin Amerika'nın ise belli başlı en büyük katedrallerinden bir tanesi. Tahmin edebileceğiniz gibi içerideki her şeyin ölçeği de dışının büyüklüğüne bağlı olarak o da orantısal olarak artmış. Latin Amerika'nın en büyük orklarından birisini görmek üzere içeri gidiyoruz. Katedralin dışında meydanda görebileceğiniz diğer binalar ise Parlamento binası, Adalet Sarayı ve Belediye binası. Bu kolonyal mimarinin en güzel örneklerini burada Candelaria bölgesinde bulacağınızı söylemiştik zaten. Bu Bolivar Meydanı'ndaki Parlamento binası da kolonyal mimarinin en güzel örneklerinden birisi. Yani en azından bayağı bir kolonyal. Plaza Bolivar'a kadar gelmişken Simon Bolivar'ın 1927 yılından ölümüne kadar başkanlık ofisi olarak kullandığı sarayı da görmeyi unutmayın. Saray bugün aslında Dışişleri Bakanlığı olarak kullanılıyor ama esas meşhur olan saray değil, başka bir yer. Meşhur olan sarayın kendisi değil, işte tam da bu pencere. Bu pencere 1928 yılında çok tarihi bir ana ve hatta Kolombiya'nın belki de tarihini değiştirecek bir ana şahitlik etmiş. 1928 yılında bir gece Simon Bolivar tam da bu pencerenin arkasında banyo yaparken bir suikaste kurban gitmek üzereymiş. Aslında Bolivar savaşarak ölmeyi tercih etmiş ama banyo yaparken yanında metresi Dona Manuela varmış. Dona Manuela işte Simon delirme, senin canın çok kıymetli falan gibi bir şey demiş olsa gerek ki Simon Bolivar'ı pencereden kaçmaya ikna etmiş. Bolivar o gece yarı çıplak, üstü başı hala sabunlar sular içerisinde bu pencereden kaçmış ve hayatını kurtarmış. O yüzden de Dona Manuela ismini kurtarıcının kurtarıcısı olarak Kolombiya tarihine altın harflerle kazıtmış.
arada La Candelaria ismi nereden geliyor derseniz tam da bu arkamda görmüş olduğunuz kiliseden geliyor. La Candelaria Kilisesi. Madem bölge ismini vermiş, gelin şöyle içine de bir bakalım. Candelaria bölgesindeki bir diğer kilise ise dış görünümüyle uzak ara şehirdeki en farklı, en dikkat çekici kilise olan National Shrine of Our Lady of Carmen Kilisesi. İsminin zorluğuna bakmayın, kendisi çok tatlı. Kırmızı beyaz şeritli dış cephesi ile devasa bir şeker kutusunu andırıyor. ...60 metre yüksekliğindeki bu kilisenin yapımı 1938 yılında tamamlanmış. Kilise şeker gibi olunca karnımız da acıktı tabii. Kısa ama güzel bir yemek molası vermenin zamanı geldi artık. Tercihimiz ise bu restoran oldu. Öğle yemeği için kendimize geleneksel bir Kolombiya restoranı bulduk ve tam anlamıyla gelenekselleşmek için anlamını bile bilmediğimiz 2 tane yemek söyledik. Ben sancocho içiyorum, bir tavuk çorbası. Şükrü de cazuela de frijoles alıyor. Bildiğimiz kırmızı fasulye güveci mi Şükrü? Nedir? Barbunya. Barbunya pilaki. Kolombiya usulü. Bunları bir doğrasalarmış ama ya. Bu nedir yani? Bak. Bak. Yarım muz. Bu but da bunun içindeydi zaten. Şurada bir mısır koçanı yarım. Burada neydi belirsiz bir şey. Oha, muzun diğer yarısını buldum. Bu arada buraya alternatif olarak bir öğle yemeğiniz için Bogota'nın en popüler ve aynı zamanda halen aktif olan en eski restoranı olan La Puerta Falsa'yı da tercih edebilirsiniz. Zira bu genç Pablo Escobar kardeşimizin de tercihi bu yönde olmuş. Karnımız doyduğuna göre Bogota turumuza devam edebiliriz. Sırada Botero Müzesi var. Müzenin detaylarına geçmeden önce size bu güzel avlusunu bir gösterelim. Bu avlunun etrafındaki odalarda ise birçok sanat galerisi yer almakta. Botero kim derseniz, Fernando Botero çok ünlü bir Kolombiyalı bir sanatçı. Genel olarak böyle şişman insan figürleriyle yaptığı tabloları ve heykelleriyle biliniyor. Botero aslında Bogotalı değil, kendisi Medellinli ve Medellin'de sokaklarda birçok Botero'nun heykeline denk gelebilirsiniz ama Kolombiya'daki en büyük Botero Müzesi burada Bogota'da yer alıyor. O yüzden biz de şimdi buradayız. Botero'nun eserleri arasında kendi yorumuyla resmettiği Mona Lisa ve İsa tabloları da müzede en çok ilgi gören eserler arasında. Botero'nun tablolarında şişman olan sadece insanlar değil.
Her şeyin proporsiyonuyla oynanmış durumda. Aynen bu tablodaki muzlar gibi. Adam iskeleti bile şişman yapmış ya. Botero'ya neden sürekli şişman insan çizdiğini sorduklarında yani ben şişman insan çizmiyorum sadece proporsiyonlarıyla oynuyorum demiş. Üstelik hani bu insanların şişman olduğunu nereden biliyorsunuz? Hani şişman kavramı için hani bir zayıf kavramı olması lazım. Hani her şey göreceli demeye getirmiş. Derin felsefe, body positivity'nin ilk kurucusu Botero'dur diyebilir miyiz? Botero'nun ismini belki şu ana kadar duymamış olabilirsiniz. Ama Kolombiya'ya geldiğiniz ilk günden itibaren kendisinin eserlerine denk gelmeye başlayacaksınız. Botero ile ilgili daha fazla içerik için diğer Kolombiya videolarımızı takip etmeye devam edin. Bu arada müzenin bazı bölümlerinde Picasso, Dali gibi başka ustaların eserlerine de yer verilmekte. Unutmadan Botero Müzesi'nin girişinin ücretsiz olduğunu da vurgulayalım. Botero Müzesi ile birlikte Bogota'daki ilk günümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Ama bugün için son bir aktivitemiz daha var. Gündüz Bolivar Meydanı'nda böyle bir sahne kurulduğunu görmüştük. Hemen sorduk tabi, akşam meydanda bir ışık şovu olacağını öğrendik. Öyle olunca da tabii ki akşam burada olacak şekilde planımızı yaptık. Ne bekledik ne bulduk derseniz, beklediğimizin çok ötesinde hayatımızdaki en güzel dış mekan şovlarından birine denk geldiğimizi söyleyebiliriz. Meğer olay sadece bir ışık şovu değilmiş. Oldukça profesyonel bir ekiple harika bir açık hava müzikalinde bulduk kendimizi. Bazı şeyleri anlatması zor. O yüzden biz sizleri kısa bir süreliğine bu muazzam gösteriyle baş başa bırakalım.
Bogota'da ilk günümüze harika bir final yapıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın Bogota'da ikinci günde görüşmek üzere. Bogota'da ikinci günümüze Carrera 7 yani 7. caddeden başlıyoruz. Çünkü burası cadde boyunca kurulan standları ile hem turistlerin hem de Bogotalıların en önemli uğrak yerlerinden birisi. Yedinci cadde Bolivar Meydanı'ndan başlayıp kuzeye doğru devam eden yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda bir cadde. Merak etmeyin, tabii ki hepsini yürümeyeceğiz. Bolivar Meydanı ile Kolpatro Kulesi binasına kadar olan kısmını görmeniz yeterli. Caddenin en hareketli kısmı burası. Bu cadde üzerinde aynı zamanda birçok sokak sanatçısına da denk geleceksiniz. Bakın biz 1 saatlik yürüyüş boyunca nelere denk geldik. Müzik ve dans Kolombiya'da hayatın her yerinde. Hatta trafik lambalarında bile dans eden insan figürleri görürseniz şaşırmayın. 7. cadde üzerinde dikkatlerinizden kaçmayacak bir kilisede göreceksiniz. Kendisi Aziz Francisco Kilisesi. Şehrin en eski kiliselerinden birisi. Evet, şimdi ise sırada bir müze var. Bogota'daki Altın Müzesi'ne geldik. Burası Bogota'da görülmesi gereken yerlerin en başlarında geliyor. Niye mi? Tabii Kolombiya altın rezervleri açısından oldukça zengin bir bölge olduğu için Bogota'daki bu altın müzesi 30 binin üzerindeki parçasıyla dünyadaki en büyük altın koleksiyonuna sahip müze. Ve içeride aslında sadece altına yapılmış malzemeler görmeyeceğiz. Çünkü burada Kolombiya'da altın o kadar çok hayatın içindeymiş ki özellikle de o eski dönemlerde yerel halkın altının bu kadar değerli bir metal olduğunu bilmediği dönemlerde bu altını hayatın her alanında kullanmışlar. Dolayısıyla burada bu müzede Kolombiya'nın tarihine de birçok farklı açıdan bakabileceğiz. Gelin şöyle müzeye kısaca bir göz atalım.
altın madenleri açısından o kadar zenginmiş ki tabii o zaman altının değerli bir metal olduğu da bilinmiyor. Hayatın her yerinde kullanılıyor. Sadece hani dini liderlerin ya da kabile şeflerinin kullandığı takılarda değil, ayinlerde kullanılan işte flütler, kaplar, kacaklar vesairelerde de altına rastlayabiliyoruz. Hatta o zamanların çiftçileri ve tüccarları da daha küçük altın takılar takıyormuş. Bugünün çiftçileri çeyrek altın bile alamıyor. Orası ayrı. Ama belki Hollandalı çiftçiler alıyordur. Takı işini adamlar üst seviyeye taşımış. Bunlar narigera. Burnuna taktığı halkalar. Burnuna şunu nasıl takarsın ya? 30 santim falan genişliğinde. Şöyle bak, şunu burnuna takıyor. Şu koca diskleri küpe yapmış. Ondan sonra boynuna 22 santim çapında yemek tabağı altından. Kafasına da şöyle bir şey. O zamanlar herhalde küçük burun pek mübah değil. Böyle takıyorsun, burnunu böyle uzuyor. Bunda narigera takmış. Narigera kültürün temel bir parçası, onu anladık yani. Onu tam içimize sindirdik serginin bu bölümünde. Her yerde narigeralar. Ya da narigera takmış, savaşçıları sembolize eden bir takım narigera dışı objeler. Altını bol bulunca neresine ne takacağını şaşırmış biraz bölge halkı. Bunu da gördük ya, daha ne diyelim. Müzenin en değerli parçalarından birisi de Eldorado efsanesindeki o kayıp altın şehrin bu küçük replikası. Eldorado efsanesi ne derseniz onu Guatavita Gölü'ne gittiğimiz videomuzda tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Müzenin en ilginç yerlerinden biri de bu yuvarlak oda. Tüm duvarları altınlarla dolu olan odanın ortasında da bir kuyu var. Bir anda ışıklar sönüyor ve bir yerel müzik eşliğinde vitrindeki altınlar bölüm bölüm parlamaya başlıyor. Sonra da kuyu. Bogota'da dün Botero Müzesi'ne gitmiştik. Bugün ise Altın Müzesi'ne geldik. Bizim vaktimiz kalmadığı için gidemesek de size bir müze önerisinde daha bulunalım. Kolombiya Ulusal Müzesi. Burası Kolombiya'nın en büyük ve aynı zamanda en eski müzesi. Ülkenin tarih, sanat ve kültür anlamında en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bu müzede Bogota'da mutlaka listenizde olması gereken bir yer.
anda Rosario Meydanı'ndayız. Burası hemen Altın Müzesi'nin az ilerisinde küçük, sempatik bir meydan. Ve burada çok enteresan bir şey gördük. Arkamda da görebileceğiniz üzere burada böyle 60'lı yaşlarda ve hepsi erkek olan bir kalabalık var. Biz başta bunları sandık ki böyle Bogota'nın emeklileri, işte iş güç yok. Arkadaşlarıyla burada buluşmaya gelmişler, ayaküstü sohbet ediyorlar ama meğer bu adamlar zümrüt taciriymiş. Aslında her biri birer madenci. Ve burada maden işte zümrütlerini böyle işte gayri resmi yollardan, kontrol dışı yollardan satıyorlar. Aslında sertifikasız diyebiliriz. Yani sertifikasız zümrütlerini satıyorlar. Dolayısıyla aslında birazcık zümrütten anlıyorsanız burada çok uygun fiyatlara zümrüt satın alabilirsiniz. Aslında internetten baktığınızda buraya kara borsa zümrüt pazarı da deniyor ama buradaki zümrüt tacirleri buna kızıyorlar aslında. Burada kanun dışı herhangi bir şey yok. Sadece zümrütlerini sertifikasız olarak satıyorlar. Tabii konu biraz hassas olduğu için çok fazla çekim yapamadık ama olay şu. Bu adamlara yanaşıyorsunuz. Bu adamlar böyle ceplerinden bir peçete çıkarıyorlar ve peçeteyi açıp içinden zümrütlerini size gösteriyorlar. Siz de içinden seçip pazarlığınızı yapıp uygun fiyatlara buradan zümrüt alabiliyorsunuz. Baya Bogota'nın merkezinde kontrol dışı bir zümrüt pazarındayız. Bogota'da ikinci günümüz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sizi Bogota'nın en güzel sokağına götürüyoruz. Embudo sokağındayız şu an. Burası yan yana sıralanmış kafeler, butikler ve birbirinden güzel grafitilerle dolu rengarenk daracık bir sokak. Dünyanın bir ucundan buralara kadar gelmenin sebeplerinden birisi de aslında tam da burada yer alan o meşhur yerli kadın grafitisini görmekti. Ama maalesef çok kısa bir süre önce bu mekan el değiştirmiş ve mekanın yeni sahibi maalesef o görseli sildirerek, kaldırarak yerine bunu yaptırmaya karar vermiş. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Aslında içeride çok güzel şeyler de satıyorlar. Böyle el boyama, çok kaliteli tekstil ürünleri var. Birkaç tane almayı da düşünüyorduk ama bu hikayeyi öğrenince almamaya karar verdik. Protesto ediyoruz mekanı. Bu arada grafiti demişken yarın detaylı bir grafiti turu yapacağız. O yüzden grafiti severler Bogota'daki 3. günümüzü sakın kaçırmasın. Şimdi Bogota'ya geldiniz. Dünyanın en yüksek 3. başkentindesiniz. Yaklaşık 2600 küsür metredesiniz ama yetmez. Ben daha yukarı çıkacağım diyorsanız bizi takip edin. Şimdi Monserrate'ye gidiyoruz. Monserrate tepesine teleferik ile çıkacağız. Bunun için biletimizi alıp sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Monserrate tepesine çıkmanın tek yolu bu bindiğimiz teleferik değil. Aynı zamanda bu aşağıdaki raylardan ilerleyen bir finiküler de var. Dönüşümüzde zaten onunla yapacağız ve ikisini de görmüş ve size göstermiş olacağız. Monserrate tepesine geldik. Yani 2600 metrelerden 3150 metreye kadar çıktık. Şimdi manzara kısmına birazdan geçeceğiz ama öncelikle bu tepedeki en sembolik yapı olan arkamda görmüş olduğunuz kiliseyle başlayalım. Bu kilise 1600'lü yıllarda yapılmış oldukça eski bir kilise. Bu arada kilisenin içerisi de güzel ama içerideki en görülesi şey acılar içindeki düşmüş İsa heykeli.
kiliseyle ilgili aslında kaynaklara çok da fazla geçmeyen şöyle bir hikaye var. Zamanında burada Bogota'da yaşayan yerel halkın inancına göre güneşin doğuşu çok önemli. İşte zamanında her sabah güneşe karşı sabah ayinlerini, ibadetlerini yaparlarmış. Bogota'daki bu Monserrate Tepesi şehrin doğusunda yer alıyor. Yani aslında yerel halk ibadetlerini hep bu tepeye bakarak yaparmış. Tabii İspanyollar bu bölgeyi ele geçirdiğinde, burayı fethettiğinde halkın dinini de değiştirmek istemiş, Hristiyanlığa geçirmek istemiş onları ve işte bu süreci biraz kolaylaştırmak için bu tepeye bu kiliseyi yapmış ki bu Hristiyanlaştırma süreci biraz daha kolay olsun. Bu arada burası ile ilgili başka bir şehir efsanesi daha var. Monserrate Tepesi'ne evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle asla ve asla gelmemeniz gerekiyor. Ya daha doğrusu evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle evlenmek istiyorsanız gelmemeniz gerekiyor. Çünkü buraya gelen çiftlerin ayrılacaklarına dair bir inanç var. Biz 13 yıl önce evlendik. Evli çiftlere uyuyor mu bilmiyorum. Ya göreceğiz. Siz videolardan takip edersiniz yani. Evliliği yıllar önce aradan çıkardık, o yüzden sıkıntı olmaz. Biz geldik. Bakalım göreceğiz. Kilisede aynı zamanda bir Noel konserine de denk geldik. Şanslı günümüzdeyiz. Şehrin müzik ve dans ile yaşadığını söylemiştik zaten ama yine de kilisenin papazını back vokalde görmeyi beklemiyorduk açıkçası. Kilise katedral ziyareti severiz sevmesine ama buraya ana geliş motivasyonumuz elbette ki manzara. Yani aslında notlarda baktığımızda internette buraya gündüz gelinmesini tavsiye ediyorlar ama yani bence gün batımında akşam gelmek daha mantıklı. Nitekim biz öyle yaptık. Günü burada batıracağız. Bu dönemde gün batımının üzerine bir bonus daha var. Şu an Noel dönemindeyiz ve Noel sebebiyle burada akşam 6'da başlayacak bir ışıklandırma var. Dünkü ışık gösterisine doyamadık. Işığın peşinden bugün artık 3150 metrelere kadar çıktık. Işık gösterisi için havanın kararmasını beklerken bu harika Bogota manzarasının keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Selen'in de dediği gibi Noel dönemi olması sebebiyle Monserrate Tepesi ışıklı objelerle süslü bugünlerde. Genelde dini figürlerle bezenmiş bu ışık sergisine de gelin şöyle hep birlikte bir bakalım. Ve böylece Monserrate Tepesi'ndeki vaktimizin de sonuna geliyoruz. Dönüşü dediğimiz gibi finiküler ile yapacağız. Teleferiğe gündüz gözüyle binip finiküleri geceye bırakmamız da çok isabetli olmuş bu arada. Zira ışık oyunları burada da devam ediyor. Işıklar çok güzel ama bu kadar ışık da yeter.
karnımız acıktı ve takdir edersiniz ki ışık karın doyurmuyor. Şimdi bu güzel günü şöyle güzel bir yemekle taşlandırma zamanı. Bize afiyet olsun. Hak ettik böyle güzel bir yemeği. Sizinle yarın Bogota'daki son günümüzde görüşmek üzere. Yes or no fue nada. Şehir merkezine Uber'le iniyorduk ki bir anda böyle kalabalık bir bisiklet grubu gördük. Hemen Uber'imizden atladık. Bir görelim bakalım neler oluyor diye. Öğrendiğimize göre böyle Bogota'da insanlar bisiklete binmeyi çok seviyorlarmış. Özellikle hafta sonları. Böyle büyük böyle bisiklet grupları var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi. Hep birlikte bisiklete binip işte böyle geziniyorlar, günü değerlendiriyorlar. Güneşli havadan istifade etmek için herkes bisikletine atlamış, şehir merkezine inmiş. Ay, ezileceğiz bisikletlerden. Nereye gideceğiz? Bugünkü ana aktivitemiz Bogota'nın grafitilerini keşfetmek olacak ama öncesinde insan hayatına kolay kolay denk gelmeyecek bir deneyim yaşamaya gidiyoruz. Bugün 18 Aralık 2022 ve birazdan Arjantin-Fransa Dünya Kupası finali başlayacak. Saat farkından dolayı maç burada sabah 10'da başlıyor ama olsun. Bu maçı kaçıracak değiliz. İlk yarıyı çoğunlukla Fransız taraftarlarının olduğu bir yerde izledikten sonra içimizdeki Vamos Argentina ruhu bizi Arjantin'i destekleyenlerin olduğu daha lokal bir pub'a geçmemizi sağladı. Ve burada ortam çok daha iyi çıktı. Arjantin'in yıllar sonra kazandığı Dünya Kupası'nı dünyaya kadar izlemek de nasip oldu bize. Vamos Argentina! Evet, Arjantinliler sevine dursun. Biz tabii ki turumuza devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bugün biraz bu görsellerin arasına dalacağız. Gelelim Bogota'da yapılacak en önemli atraksiyona. Tabii ki Bogota'nın grafitilerinden bahsediyoruz. Bu street art, grafiti anlamında dünyada ilk 10 şehir arasında gösterilen Bogota'ya geldiğinizde buradaki bu grafitileri keşfetmeden yapacağınız bir Bogota seyahati eksik kalmış bir Bogota seyahati olacaktır. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Buradaki grafitiler çok özel. Aslında olaya iki farklı boyutta bakabiliriz. Şimdi sanatsal açıdan bakacak olursak aslında çok güzel görseller göreceksiniz. Neredeyse Bogota'nın her sokağında o sokakları rengarenk hale getiren şahane görseller sizleri bekliyor. Ama işin görsel boyutunun da dışında bu görsellerin her biri çok önemli. Aslında hepsi Bogota'nın ve ülkenin özellikle siyasi ve politik geçmişini anlatan, işte burada yaşamış yerel halkın kültürünü yansıtan hikayelere, izlere sahip. Ama tabii bunları anlayabilmek için bir Bogota grafiti turuna katılmak gerekiyor. Yok ben olaya sanatsal açıdan bakıyorum derseniz zaten yapacağınız ekstra bir şey yok. Bogota'nın sokaklarını dolaşmanız yeterli. Dediğim gibi zaten her sokakta sizleri çok güzel görseller bekliyor olacak. Ama bize göre buraya kadar gelmişken bu görselleri biraz anlamak lazım. İşte o yüzden de biz şimdi bir Bogota grafiti turuna katılmak üzere ekibin yanına gidiyoruz. Bakalım bugün neler göreceğiz, neler öğreneceğiz. Grafiti turumuz grafitinin çıkış hikayesi ve grafitide kullanılan bazı temel tekniklerle başladı. Aslında çok fazla detay var ama birkaç tane böyle highlight'ı sizlerle paylaşalım. Öncelikle grafiti hala günümüzde bile dünyanın birçok ülkesinde illegal olarak görülüyor. İşte vandalizm olarak kabul ediliyor. Toplum tarafından çok hoş görülen bir sanat dalı değil. Böyle olunca da sokak sanatçıları hep görsellerinde bir takma ad, nickname kullanıyorlar. Aslında diğer sanat dallarına baktığımızda mesela ressamlar, işte heykeltıraşlar, şairler, yazarlar hep kendi isimlerini kullanırken
sokak sanatçıları bu sebepten dolayı kendilerini deşifre etmemek için hep bir nickname kullanmışlar ve bu nickname kültürü günümüze kadar gelmiş. Bu arkamda görmüş olduğunuz Bogota yazısının üzerindeki bu yazılar da, bu imzalar da aslında grafitinin çıkış noktası. Zamanında grafiti sanatçıları hep de duvarlara imzalarını atarlarmış ve grafiti bu şekilde başlamış ve günümüzde o duvarlardaki şahane görsellere kadar gelişmiş. Grafiti sanatçıları görsellerine ekledikleri takma adları dışında aynı zamanda kendi tarzlarını yaratmak için kendi font tiplerini de geliştirmişler. İşte tek renk, çift renk veya çok renk kullanımından tutun, 2 boyutlu veya 3 boyutlu olmasına kadar herkes kendi tarzını bir şekilde yaratmış. Bogota tam anlamıyla bir grafiti cenneti ve aslında buradaki politik kültürün çok önemli bir parçası. Enteresan bir şekilde grafiti Bogota'daki rolünü Justin Bieber'a borçlu. Konu aslında biraz geçmişe dayanıyor ve belki Justin Bieber'dan birkaç sene öncesinde 2011 yılına gitmek gerekiyor. 2011 yılında Diego isimli 15 yaşındaki bir genç gece yarısı grafiti yaparken polis tarafından vurularak öldürülüyor. Aslında böyle polisin hani pis işleri Kolombiya'da kültürün bir parçası. Fakat genelde bu öldürülen gençler Bogota'nın güneyinden, daha fakir mahallelerden olduğu için böyle hani örtbas etmek falan daha kolay oluyor polis için. Fakat o gece polis aslında sert bir kayaya çarpmış. Çünkü Bogota'nın kuzeyinden daha zengin bir ailenin çocuğu Diego. Haliyle Diego'nun ailesi işin peşini bırakmıyor. Polis olayı örtbas etmek için Diego'nun aslında bir otobüs çaldığını ve bu çalma girişimi sırasında silahlı bir çatışmada öldürüldüğünü söylüyor. Aile buna inanmıyor, olayın peşini bırakmıyor vesaire vesaire derken işte birkaç yıl süren davalar oluyor. Tam bu davaların orta yerinde 2013 yılında Justin Bieber bir turne sırasında Bogota'ya geliyor. Bogota'da verdiği konserden sonra oteline dönerken 26. caddede aracından inip grafiti yapmaya başlıyor. Tabii grafiti hani illegal. Bunu unutmayalım ve daha bundan aslında birkaç yıl önce 15 yaşındaki bir genç grafiti yaparken öldürülüyor. Fakat o gece farklı bir şey oluyor ve Justin Bieber aslında bir böyle polis eskortu eşliğinde Bogota'nın duvarlarına grafitiler yapıyor. Yaptığı grafitiler de son derece uygunsuz grafitiler. İşte marihuana yaprağı çiziyor mesela Kanada bayrağının ortasına ki marihuana da tabii ki de yasa dışı bir ürün. İşte hareket çeken kurbağa vesaire gibi bir şeyler ve bunların hepsi polis koruması altında oluyor. Sonrasında tabii hani daha böyle Diego'nun davasının hatırası tazeyken bu olayın olması sosyal medyanın ve gazetenin, medyanın çok büyük bir ilgisini çekiyor. O zamanın emniyet müdürü de hani resmen böyle olayın üzerine tüy dikiyor diyelim. Aslında grafiti insanların işte kendilerini bir yansıtma biçimi, duygularını, düşüncelerini yansıtma biçimi. Grafiti sanatçılarını dinlemeliyiz. İşte o yüzden de biz de Justin Bieber'ı dinliyoruz gibi çok talihsiz bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine grafiti topluluğu tabii ki de bunu böyle bir grafiti yapmaya açık davet olarak algılıyor. Ve ertesi günlerde 26. caddeye 200'ün üzerinde grafiti sanatçısı gelip hem de gün ortasında hani gece böyle gizli saklı da değil 700'ün üzerinde grafiti yapıyor. Polis olaya müdahale etmiyor, edemiyor olay çığırından çıkmasın diye. Grafiti aslında hala illegal. Kolombiya'nın diğer şehirlerinde de illegal fakat böyle Bogota'da biraz daha özel bir statüsü var bu Justin Bieber sayesinde. Şu an gece bir polis mesela grafiti sanatçısını grafiti yaparken yakaladığında hani onu hemen böyle hapse atamıyor. Bir takım böyle prosedürler izlemesi gerekiyor. İşte grafiti sanatçısının izni var mı yok mu? Grafiti yaptığı duvarın ev sahibi bu olaya onay veriyor mu vermiyor mu?
işte eğer olay onay vermiyorsa işte bir belki hapis cezasından önce bir ceza ödenmesi gibi böyle bir takım böyle prosedürlere bağlanmış durumda. Hatta böyle para karşılığı yapılan grafitiler de var, işte mekan sahiplerinin filan izinli grafitiler de var. Ve aslında işte 2013 yılında Justin Bieber'ın hani adeta böyle bir önüne kırmızı halı serilerek o gece yaptığı grafitiler sayesinde bugün grafiti Bogota sahnesinde ve çehresinde inanılmaz büyük bir öneme sahip. Bogota'da bu grafitinin hikayesi de çok hoşumuza gitti. Bu görsel evsiz insanları onore etmek için yapılmış. Grafiti illegal olduğu için bölgedeki evsizler grafiticilere yardım edermiş. Sokakları gözler, polis gelirken haber verirlermiş. Walking down the corner with a monkey on your back yazan bu görselde onlara bir nevi teşekkür amacıyla yapılmış. Kolombiya'daki evsizlerin %99'u uyuşturucu bağımlısı. Bu ifade de sırtında büyük bir sorun, problem yaşama gibi bir anlama geldiği için evsizler için yaygın olarak kullanılan bir deyimmiş. Tabii şimdi grafiti illegal olunca sokak sanatçıları ile polisler arasında ciddi bir mücadele var. Ve bu sebeple grafiti genelde gece yapılıyor. Ve öyle grafiti yapmak için 4-5 saat vaktiniz de yok. Öyle 1-2 saatte hemen grafiti yapıp uzayacaksınız oradan. İşte bu sticker tarzı grafitiler de bu amaçla doğmuş. Özellikle başlangıç seviyesi grafiticiler bu sticker grafitileri çok kullanıyorlarmış. Sebep yapıştır kaç. Bogota'daki grafitilerde sıklıkla yerli insan figürlerine denk geleceksiniz. Bu görsellerde de bölgede yaşamış yerlilerin kültürüyle ilgili birçok şey bulabilirsiniz. Örneğin yerliler tek tanrılı değiller. Jaguar onlar için çok kutsal bir hayvan ve Jaguar'ın üçüncü bir gözü olduğuna inanılıyor. O yüzden de birçok görselde bu üçüncü göze denk gelmeniz mümkün. Sadece üç gözlü değil, çok gözlü görseller de göreceksiniz Bogota sokaklarında. Çünkü gözler ruha açılan birer kapı, yerli inanışına göre. Bu grafiti ise 2019 senesinde ülkedeki öğrenci protestoları sırasında savunmasız ve silahsızken bir polis tarafından başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Dylan Cruz'un anısına yapılmış. Hatta resmi kayıtlara geçmese de bu sokağa da halk Dylan Cruz'un adını vermiş. Grafiti içinde barındırdığı tehlikelerden dolayı aslında erkek egemen bir sanat dalı. Fakat Bogota'da diğer ülkeleri, diğer şehirlere nazaran grafitide kadınların rolü daha büyük. Hatta grafiti sanatçılarının %10'unun kadın olduğu tahmin ediliyor Bogota'da. Bu arkamda görmüş olduğunuz grafitinin sanatçısı da bir kadın mesela. İtalya'da yaşayan bir Kolombiyalı. Kolombiya'ya her geldiğinde hani böyle memleketine bir selam çakmak adına böyle yeni grafitiler yaparmış. Hatta bizim bugün grafiti turumuzun rehberi de eskiden bir grafiti sanatçısıymış. O yüzden tam böyle hani kültürün detaylarını, böyle grafiti tekniğinin özelliklerini falan ondan öğrenme şansımız oldu. Şanslı bir günümüzdeyiz.
Biz bugün Bogota'nın grafitileriyle ilgili çok şey öğrendik ve bir kısmını da sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ama emin olun bu görsellerin her biri birer kültür ve tarih deposu. Daha da anlatacak çok şeyimiz var ama malum Bogota turumuz devam ediyor. Ve bugün görecek daha birçok yer var listemizde. Şimdi sizi bir kapalı pazar yerine götürüyoruz. Şu an Concordia pazarındayız. Burası oldukça uygun fiyatlara yiyecek ve içecek bulabileceğiniz bir kapalı pazar. Aynı zamanda şehrin en eski kapalı pazar yerlerinden de biriymiş. Bogota'nın meşhur içkisi chicha'yı da burada deneyebilirsiniz. Genel olarak mısır, şeker ve su kullanılarak yapılan fermente edilmiş bir alkollü içecek bu chicha dedikleri. Biz de ananas aromalı olanından biraz tadına bakıyoruz tabii. Ekşimsi bir boza gibi. Yok be, daha tropik. Evet, içinde evet. ananas var Evet, ya. ananas geliyor ama bugün sabah yediğimiz ananaslar da ekşi zaten. Bir de ananaslar böyle. Şu an Chorro de Covedo meydanındayız. Burası Bogota tarihi açısından çok önemli bir meydan. Çünkü 1500'lü yıllarda Jimenez tarafından Bogota şehri tam da burada bu meydanda kurulmuş. Bu meydanda şu an bir tane kilise, 12 tane de bina yer alıyor. Tabii bunlar orijinal haliyle değil ama eski fotoğraflara bakılarak her biri orijinaline uygun bir şekilde tekrar yapılmış. Tekrar yapılmış derken oldukça da yakın bir tarihte, 1960'lı yıllarda yapılmış. Yani aslında şu an Bogota'nın hem en eski hem de oldukça yeni denebilecek bir meydanındayız. Günün her saati burada bir kalabalık görmeniz mümkün. Ama özellikle buraya akşamüstü gelirseniz Bogota'nın en kalabalık, en canlı meydanını göreceğinizi söyleyebiliriz. Biraz yüzüm düştü. Bir dil karmaşası yaşadık böyle. Diller arası böyle bir kayboldum. Menüye bakıyordum, tabii İspanyolcam biraz zayıf ya da yok mu desek nedir? Sonra dedim ya tam da içeceğime de karar vermiştim. Sen işte kafandakini söyle. Neyse işte macera peşinde koşuyorum. Klasik. Dedim şu masa ne içiyor? Kadına sordum işte. Garsona dedim ki kebe ben dedim. Kebe ben dedim. Estağfurullah dedim. Neyse kadın işte dedi bunu içiyorlar, gösterdi falan. Tamam dedim bu olsun dedim. Lulo mu dedi. Ha dedim Lulo dedim. Okey dedi, kadın gitti. Bana bu geldi ya. O masada 4 kişi var. Bir tanesinin de yeşil bir içecek yok yani. Hani bir bardak bile yok ya. Hiçbir şeyleri tutmuyor. Neyse bakalım. Lulo'nun da ne olduğunu bilmiyorum. Mangolusu vardı. Keşke onu söyleseydim. Lulo ne bakalım. Kiviymiş. Valla ne yalan söyleyeyim biz bu meydanı çok sevdik ve biraz daha burada takılmaya karar verdik. Ama çok da geçe kalamayız. Çünkü akşam Bogota'nın bambaşka bir yüzünü görmek ve deneyimlemek için Zona Rosa bölgesine gideceğiz. Birazdan Zona Rosa'da görüşmek üzere. Zona Rosa'daki turumuza Park 93 ile başlıyoruz.
Hem parkın içi hem de çevresi oldukça hareketli bir yer. Aslında biz bu bölgede kalıyoruz. Otelimiz Zona Rosa'da ama Zona Rosa'yı daha hiç görmemiştik. 2 gündür böyle otelimizden çıkıyoruz sabah ve direkt La Candelaria'ya gidiyoruz. Akşamleyin oradan direkt otelimize dönüyorduk. O yüzden son akşamımızda burayı görelim istedik. Bakalım nasıl bir yerde kalıyoruz. Burayı keşfedelim istedik ve buraya geldiğimizde bambaşka bir Bogota ile karşılaştık. Adeta zamanda böyle başka bir yere ışınlanmış gibiyiz. Bir Avrupa şehrine gelmiş gibiyiz. Bogota'nın kalanını düşündüğümüzde lüks markalı mağazaları ilk defa burada gördüğümüzde belirtelim. Park 93'ten ayrılıp Zona Rosa'nın sokaklarında gezinmeye devam ediyoruz. Ve hayretler içindeyiz tabii ki. 3 gündür gezmekte olduğumuz Bogota'yı düşününce şu an hala aynı şehirde olduğumuza inanmak oldukça zor. Aslında expat komünitesinin yaşadığı bir yer ama onun dışında esas olarak gece hayatıyla görebileceğiniz gibi restoranları, barları ve alışveriş merkezleriyle çok meşhur bir yer. Aynı zamanda aslında Kolombiya'nın ve özellikle Bogota'nın farklı yüzünü, zengin yüzünü görebileceğiniz bir yer. Marka arabalar, marka giyinmiş şık insanlar ve son derece havalı mekanlar var. Kolombiya'da parti otobüsleri de çok meşhur ve Bogota'da bu işin merkezi Zona Rosa bölgesi. Burada yürürken her 5-10 dakikada bir yanınızdan bunlar gibi parti otobüslerinin geçtiğini göreceksiniz. Zona Rosa bizi acayip şaşırtan bir bölge oldu. Saat 10.30, yani mekanlar dolu, insanlar sokaklarda, o ayrı ama mağazalar bile açık. İnsanlar bu saatte alışveriş yapıyorlar. Şehir yaşıyor. Bizim otele gitmemiz lazım, çok yorulduk. Zona Rosa'da geçirdiğimiz keyifli bir akşamın ardından Bogota seyahatimizi en enerjik, en güzel şekilde sonlandırıyoruz. Umarız bu sizler için güzel bir Bogota rehberi olmuştur. Bir sonraki seyahatte, bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu videoda hep birlikte Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geziyoruz. Neler mi göreceğiz? Neler neler.
Intro girdi. Ama bir de şuraya bir kay. Böyle daha iyi. Böyle tekrar çekeceğim. Başlayayım mı? Bogota turumuza Kandiller... Sesim çatlak çıktı başta. Başlıyor. Tamam. Bogota turumuza Candelaria bölgesiyle başlıyoruz. Zaten burası şehrin en turistik, en popüler merkezlerinden birisi. Evet. Tamam. Yok olmadı. Bogota turumuza Candelaria bölgesiyle başlıyoruz. Bogota turumuza Candelaria ile başlıyor. Bogota turumuza turumuza Candelaria bölgesi aynı zamanda şehrin tarihi merkezi. Old Town diye neyse boş ver. Botera'ya sorduklarında niye hep böyle şişman insan figürü kullanıyorsunuz diye demiş ki ben aslında siz Botera'ya sorduklarında niye hep şişman insan figürü kullanıyorsunuz diye Botero demiş ki aslında ben sisman deyip duruyorum baştan başlayayım. Botero'ya neden hep şişman insan figürü kullanıyorsun dediklerinde ben şişman insan çizmiyorum hani sadece proporsiyonlarıyla. Botero'ya neden sürekli şişman insan çizdi? Botero'ya neden sürekli şişman insan çizdiğini sorduklarında yani ben şişman insan çizmiyorum sadece proporsiyonlarıyla oynuyorum demiş. Üstelik hani birinin yani bu evet. Bir adam geliyor mu? Yaptığı grafitiler de kendi içinde zaten uygunsuz grafitiler. İşte hareket çeken kurbağa, Kanada bayrağının ortasına işte bir marihuana yaprağı yerleştirme gibi. Böyle uygunsuz. Konu çok uzadı ya. Devam et. Bir daha baştan yapamayız mı? Çok iyi gidiyor. Yok iyi gitmiyor. Ne diyordum ki yani? Hani uygunsuz grafitiler yapıyor falan neydi? Şimdi gelelim Bogota'da yapılacak en önemli atraksiyona. Birisi geliyor, dikkatimi bozdu. Gelelim Bogota'da... elin şurada kapatmıyor değil mi? Kameranın önünde elim var. Yok hayır. Yok ben olayın sadece sanatsal boyutundayım. Şu geçince devam edeceğim. Gittiği zaman söyle. Yok ben olaya sanatsal açıdan bakıyorum derseniz zaten yapacağınız ekstra bir şey yok. Evet başlıyoruz tekrar. Grafiti içinde bulundurduğu tehlikelerden... Grafiti içinde barındırdığı... Hayda. Şimdi yapacağım. Grafiti içinde bulundurduğu tehlikelerden dolayı aslında böyle erkek egemen bir sanattı. Ciddi bir mücadele var ve bu sebeple grafitiler genelde gece yapılıyor. Şimdi grafiti... Dur ya şimdi ben rahat edemedim.